Bizde işte 12 metreden tut 24 metrelerden farklı arabalar var ve bunların da farklı cinsleri var. İşte elektrikleri var, hibritleri var, gazları var, dizelleri var. Bunların da kendi içinde mesela bir ara çekmiştik şeyini. Her istasyonda doldurmak zorundasın. Mesela şunu çek. Çekiyorum. Mesela o akşamdan şey yapıyorlar. 18 saat onun bataryası gidiyor. Ona mesela son durakta şarj etmen gerekmiyor. Ama diğer elektrikler, gaz elektriklerde var da her son durakta tekrardan onu şey yapman lazım. Bir ara gösterirsin, onu sen çekmiştin. Doldurması lazım yani. Yoksa seni yolda bırakır. Bu da yolda kaldığın zaman onu çekmek de çok meşakkatli bir iş. Peki bir tane daha soru. Şimdi Norveç'te şehirler genelde engebeli. Evet. O engebeli şehirlerin birisi de sonuç itibariyle Trondheim şehri. Evet. Ben de burada yaşayan birisi olarak görüyorum. Birincisi otobüs zaten zor. İkincisi 24 metre uzunluğunda bir toplu taşıma aracını kullanmanın zorluğu var. Trondheim gibi engebeli bir şehirde böyle uzun bir aracı kullanmak ne gibi zorlukları var, ne gibi kolaylıkları var? Şimdi biraz sonra gideceğiz, bir yerde yol çalışması var. Oradan nasıl dönüp dönmeyeceğimi ben sana bu sistemden, kameralardan ve arabanın kendi sisteminden göstereceğim. İlk önce şunu söyleyeyim abi. Metro dediğimiz metrobüs, bizim Türk şeyiyle metrobüs, burada metro diyorlar. Trondheim'de 3 tane hat var sadece. Yani totalde benim çalıştığım firmada 42 hat var. Bir o kadar da diğer firmada var. Yani 70-80 tane hat var ama bunun 3 tanesi sadece metro. Doğal olarak da onun yolunu öyle çok zor olan yerleri şey yapmıyorlar. Bizim hattımız burada belli. Mümkün mertebe en iyi yolu seçiyorlar. Düz yolu, bir de yoğun olan şeyi seçiyorlar. Hattı seçiyorlar. Mesela benim bu şey yaptığım daha çok üniversite öğrencilerinin kullandığı şey. Sabahları öyle bir dolar ki yani kapılar kapanmaz, kapanmaz milletten. Ama yolu da ona göre dizayn edilmiş. Ama buna rağmen engebeler, işte şimdi biraz sonra gideceğiz. Yol çalışması var. Doğal olarak ben nasıl sürüşümü göstereceğim. Hangi kamerayı açacağım, nereden bakacağım, nereden takip edeceğim. Çünkü arkaları görme şansın yoksa da kamerayla takip edeceğim. Ondan dolayı kamerayla takip ettiğim için şeyleri çok iyi ayarlamam lazım. Yoksa arkayı vurursun ama adama ama başka bir şeye çok uzun olduğu için sesini bile duymazsın. Kameradan takip etmez. Aynı zamanda burada şimdi gördüğümüz gibi tramvay hattı üzerinde de gidiliyor değil mi? Evet. Onun da zorluğu var. Şu an bu yoldan dolayı burası kapalı ama metro biliyorsun trik diyorlar. Orada kesildi şu an. Çünkü yolda çalışma var. Normalde evet onun aynı şeyde çalışıyoruz ama bunun çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani hepsinin saatleri belli olduğu için gidip herkesin kendi saati olduğu için o saatinden gidip geliyor. Yine bir tane daha soru. Trondheim şehri benim bildiğim kadarıyla bol miktarda tarihi eserlerin olduğu bir şehir. Evet. Mesela hemen şurada bir tane kiliseden gidiyoruz. Şu karşıda gördüğümüz evler, yine yanından geçtiğimiz evleri ileride de göreceğiz tabii ki.
böylesi tarihi bir yerde uzun vasıta ulaşım aracını kullanmak nasıl bir duygu? Haydi bakalım sana bir soru. Evet, şimdi mesela dedim ya bizde birçok şey var, hat var. Bazı hatlar var çok kolay. Yani 7-8 tane durak gidiyorsun. İşte 15-20 dakika istirahat ediyorsun. Ama bu hatsa mesela uzun. Şehrin bir başından bir başına gidiyor. Bir de şeylerde çok fazla molan yok. İşte gördün. Gittik 5 dakikamız yoktu. Geri döndük. Doğallara sürüşü zor. Ama buna rağmen ben o şeyi sevdiğim için genelde sürüş yaparken bu tarz uzun, özellikle şehrin içinden giden şeyleri, hatları tercih ediyorum. Bizim 6 ayda bir hat seçme hakkımız var. Benim tercihim böyle şehir içinde bir insan görüyoruz. Bu tarihi şeyleri böyle keyif veriyor. Ben hani işte görüyorsun kapalı alandayız. Kimseyle normalde irtibatın yok. Onunla o can sıkıntımı bir nevi gideriyorum yani. Şeyden keyif alıyorum. Yani şu an aklıma gelmiyor da birçok şey söyleyebilirim. Senin aklına geldiğinde yine sorarsan. Evet, normalde bu hattan değil sanki bu ileriden gidiyordu değil mi? İleride düz gidiyordu bu şeyler. Normalde şurada çalışma olmasa evet. Biz şimdi yolu değiştirdik. Niye? Çünkü o yolda çalışma var. Böyle arkadaşlarla birbirimize de sürekli selam veririz. Bu da bizim bir gelenek halinde. Normalde hat buradan gidiyor. Burada çalışma olduğu için bizim yolumuzu değiştirdiler. Tabii doğal olarak yol bittiği zaman tekrardan biz oradan direkt devam edeceğiz.